Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Muhteşem bir sosla fırında tavuk tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. İlk olarak tüm tavuğumu yıkadım güzelce ve parçalara ayırıyorum. İlk olarak kanadını keserek ayırıyorum. Biraz keserken zorlandım. Keskin bir bıçakla denerseniz daha kolay kesersiniz. Evet, diğer kanadını da keserek ayırıyorum. Evet, kanatların alt kısmını da keserek ayırdım. Daha sonra butu kalça ile birlikte ayırarak kesiyorum. İstenmeyen alt kısmındaki yağları keserek kenara ayırdım. Daha sonra but ve kalçayı keserek ayırıyorum. Evet, kalçayı ortadan ikiye keserek ayırdım gördüğünüz gibi. Daha sonra kaburga kısmını kesiyorum ve göğüs kısmını ayırıyorum. Evet, en son butu ortadan ikiye keserek kemiklerini sıyırarak alıyorum kenara. Kemiklerini atmıyorum. Çorbalarda kullanmak için kenara ayırıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, göğsü de kemiklerinden ayırarak gördüğünüz gibi kemiksiz hale getirdim. Evet, göğsü de birkaç parçaya ayırarak inceltiyorum. Derisini çıkartıyorum. Tavuğun hepsini kullanmayacağım. Kullanmayacağım kısımları yıkayarak buzluğa atıyorum. Evet, göğsü biraz incelterek ayırıyorum. Ortadan ikiye keserek. But ve kalçayı da ortadan ikiye keserek ayırdım. Evet, kanatı da ortadan ikiye keserek ayırıyorum. Dilerseniz bütün halde de kullanabilirsiniz. Evet. Parçaların üzerlerine kesikler atarak hızlı pişmesini sağlayalım. Evet, tavuklarım hazır. Şimdi sosunu hazırlamaya geçelim. 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber, kırmızı toz biber, biraz kimyon, kırmızı toz biber, 2 farklı kekik, tavuk baharatı, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak
ince doğrayarak ekliyorum. Daha farklı damak tadınıza göre baharatlar ekleyebilirsiniz. Evet, sarımsakları ince ince doğruyorum. Daha sonra tüm malzemeler homojen olana kadar bir çırpıcı ile karıştırıyorum. Evet, küçük parçalara ayırdığım tavukları sosa tek tek batırarak her tarafına gelmesini sağlıyorum. Tavuğun hepsini kullanmadım. Bir kısmını yıkayarak buzluğa kaldırdım. Tek tek her parçayı sosa bulayarak aynı kapta bekletiyorum. Üzerini kapatarak en az vaktiniz varsa 1 saat buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet, tavuklarım hazır. Üzerini kapatarak buzluğa kaldırdım. 4-5 adet patatesi halka olacak şekilde doğradım. Bir baş sarımsağı soyarak aldım. 2 adet soğanı halka olacak şekilde doğruyorum. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, çok az da tavuk baharatı ekliyorum. Ve tüm malzemeleri karıştırıyorum ve tepsiye her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. En son üzerine yarım su bardağı su gezdiriyorum. Fırın telini tepsinin üzerine alarak buzdolabında dinlenmiş olan tavuklarımı telin üzerine diziyorum. Gördüğünüz gibi sosun hepsini çekti tavuklar. Evet, kalan sosu da üzerine gezdirerek dökelim. Ziyan etmeyelim. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında kızartmaya bırakalım. Yaklaşık 40-45 dakikada pişiyor. Evet, kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Bir tarafı pişen tavukları ters çevirerek diğer taraflarında kızarmasını sağlayalım. Fırının kapağını kapatarak diğer tarafının da kızarmasını bekleyelim. Evet, kızaran tavukları fırından çıkartalım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Patates ve tavuk aynı anda pişti. Tavukları ve patatesleri servis tabağına alarak servisimizi hazırlayalım. Patatesleri de tavukların yanına veya üzerine alalım. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayın. Afiyet şifa olsun herkese.